Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yepyeni harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz oldukça kolay, güzel bir örgü modeli. Hızlı ilerleyen, şık, gösterişli, harika, zarif bir model. Evet sevgili hanımlar, bu desenimi örmek için şöyle Nako Elite Baby'nin güzel hardal rengi bir ipini kullandım. Çeyizlik yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde ve özellikle ceketler örecekseniz, bu kış mevsimi geliyor arkadaşlar. Ceketler örecekseniz harika olur. Gösterişli, şöyle kaba görünümlü, harika, güzel bir desen. Evet, şöyle lastiğimi ördüm arkadaşlar. Size modeli hemen anlatabilmek için. Lastiğimi ördükten sonra sevgili hanımlar, önce şiş numaramı söyleyeyim. 3,5 milim şiş kullandım. Evet sevgili hanımlar, orta kalınlıkta bir iple hazırlıyoruz. Sizler de elinizde, evinizde bulunan herhangi bir iple çalışma yapar, deseninizi uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu deseni kurmak için bir ters bir düz modelimiz, lastik modelimiz uygundur arkadaşlar, deseni kurabilmek için. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, burada bir düz ilmeğim var. Modelin birinci sırasındayım. Bir tane ters ördüm. Düzü ters yaptım. Bakın, ters ve düz ilmeğim var. İki ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. Boşluktan bir ilmek daha aldım. Bakın, 3 ilmeğim oldu. 1, 2, 3. Bir de ilmeğimi örüyorum. 4 ilmek oldu. Şimdi yine düz ilmeğe geldim. Düz ilmeğimi ters yapıyorum. Tekrar düz, ters ve düz ilmeğim var. Bakın, ters ve düz ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Doluyorum. 2 oluyor. Bir kez daha alıyorum. 3 oluyor. Bakın, 1, 2, 3. Bir de ilmeğimi örüyorum. 4 ilmek oluyor. Hemen düz ilmeğimi yine ters yapıyorum. Bakın, şu şekilde. Biz ters ve düz ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek alıyoruz. 1. Doladım 2. Boşluktan bir ilmek daha aldım 3. Bir de ilmeğimi örüyorum 4. Modelin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Bakın, ters ve düz ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. Doladım 2. Bir kez daha boşluktan ilmek aldım 3. Bir de ilmeğimi ördüm 4 ilmek oldu. Yine düz ilmeğimi ters örüyorum bakın. Ters ve düz ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. 1, doladım 2, boşluktan bir ilmek daha aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm 4. Hemen şu düz ilmeğimi ters yapıyorum. Evet, yine bakın, ters ve kenar ilmeğim kaldı. Bu boşluktan dilerseniz örebilirsiniz, dilerseniz örmeyebilirsiniz. Bence örün. Ters ve düz ilmeğin arasından şöyle bir ilmek alıyorum. Doluyorum 2, boşluktan bir ilmek daha alıyorum 3. Bir de ilmeğimi örüyorum 4 ilmek oldu. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bu şekilde modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Modelimizin ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada ön yüzde bir ilmekten, yani 2 ilmek arasından 4 ilmek almıştık. Bu 4 ilmeğin bir tanesini düz olarak örüyorum bakın. İpi kendimden taraf alıyorum. 3 ilmeği de örmeden şişimi alıyorum. İpi tekrar ön taraf alıyorum. Ön yüzde ördüğümüz ters ilmek, arka yüzde düz ilmek. Yine bu bakın, bir düz ilmek oldu. Şimdi ara boşluktan aldığımız 4 ilmeğin de birincisini tekrar düz ilmek örüyoruz. Yani arka yüzde burada 2 düz ilmek oluyor. İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Tekrar bakın, ters ilmeği, ön yüzdeki ters ilmek, arka yüzde düz ilmek ördüm. 4 ilmeğin ne yapıyoruz? Birincisini de düz örgü yapıyoruz. Arada 2 düz oluyor. İpi kendimden taraf alıyorum. 3 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bir tane düz örüyorum. 4 ilmeğin birincisini de düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpim tekrar ön tarafta, bir düz ilmek örüyorum. 4 ilmeğin birincisini de düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Yine 4 ilmeğin birincisini, aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz. 4 ilmeğin de birincisini düz örüyoruz. İpi kendimizden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin ikinci sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 3. sırasındayım.
ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir ters ilmeğim var. İpim benden tarafta, bir ters ördüm. Burada 3 tane ilmeğim var. Bakın yine örmeden şişime aldım 3 ilmeği. Ters ilmeğimi örüyorum. Bakın ters ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım bu 3 ilmeğin içinden bu ters ilmeği geçirdim. Evet, bir desenimizi bakın bu şekilde kurmuş olduk. Ara ilmeğim olan bir tersi de yaptım. Yine örmeden aldığımız 3 ilmeği, bakın 3 ilmeği hemen şöyle göstereyim. 3 ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. Bir tane ters örüyorum aradaki. Örmeden aldığım 3 ilmeğin içinden bu ters ilmeği geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Bir ters örüyorum. Yine 3 ilmeğimi alıyorum bakın. Örmeden. Bir tane ters örüyorum. Bu ters ördüğüm ilmeği örmeden aldığım bu 3 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir ters örüyorum. Yine 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği bu örmeden aldığım 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir ters, 3 ilmeği örmeden aldığımızı yine örmeden alıyoruz. Bir ters, ters ilmeği 3 ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bir ters, yine 3 ilmeği örmeden şişim alıyorum. Bir ters örüyorum. Ters ördüğüm bu ilmeği örmeden aldığım bu 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modelin 3. sırasını bakın bu şekilde yapmış olduk. Modelin 4. ve son sırasındayız. Şimdi üçünü bir topladığımız ilmeği arka yüzde ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet bakın, şu üçünü bir topladığımız ilmek arka yüzde ters ilmek. Bir ters ördüm, bir düz, bir ters, bir düz. Modelin 4. ve son sırasındayız. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet güzel hanımlar, bir modeli bitirmiş olduk. Şöyle modelimiz kayan bir model. Şimdi şu fıstıkları şu aralara yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu fıstıkları şu aralara. Şimdi modelimizin yerini kaydıracağız. Şimdi ikinci modelde kuralım, nasıl kuruyoruz onu da göstereyim arkadaşlar. Modelimiz aynı modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz ilmeğim var. Bir ters ve düz ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek aldım. Şimdi modeli kaydırıyoruz. 1 doladım, 2 bir daha ördüm, 3 bir de ilmeği ördüm, 4. Bakın ilk modeli kurduğum gibi yine devam ediyorum. Düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Yine ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek aldım, 1 doladım, 2 bir kez daha ördüm, 3 bir de ilmeği ördüm, 4. Düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Hemen desenimizin üzerindeki düz ilmek. Yine 2 ilmek arasından ilmek aldım, 1 2 bir daha aldım, 3 bir de ilmeği ördüm, 4. Evet, yani boşluktan 4 ilmek elde etmiş olduk. Bir de 3 ilmek elde ettik. Bir de ilmeği ördük, 4 ilmek oldu. Düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek doladım, 2 bir daha boşluktan ilmek aldım, 3 bir de ilmeğimi örüyorum, 4 ilmek oluyor. Düz ilmeğimizi yine ters yapıyoruz. Desenimizin üzerindeki şu ilmek düz ilmek bakın. Hemen ters ve düzün arasından bir ilmek aldım. Doladım, 2 boşluktan bir ilmek daha aldım, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4. Düz ilmeğimi yine ters yapıyorum. Bakın ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Bir doladım, 2 bir ilmek daha aldım boşluktan, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4. Düz ilmeğimi de ters yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ikinci modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir tane düz örüyorum. Ön yüzde boşluktan aldığımız ve bir kendi ilmeğin ördüğümüz ilmeğin 4 ilmeğin bir tanesini düz örüyorum. Hemen ipi kendimden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın bu 4 ilmeğin bir tanesini düz örüyorum. Yani bu arada 2 düz ilmek olmuş oluyor. İpi kendimden tarafa alıp 3 ilmeğimi örmeden alıyorum.
Yine bir düz örüyorum. Şu bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğin birincisini düz örüyorum. 3 ilmeği ipi kendimden tarafa alıp örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Yine 4 ilmeğin birincisini düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine bakın burada 4 ilmeğin birincisini düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 3 ilmeği örmeden alıyorum. Evet, şimdi yine aradaki bir düzümüzü örüyoruz. 4 ilmeğin birincisini de düz örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Evet, modelimizin bakın ikinci sırasında bu işlemi yaptık. Modelimizin 3. sırasındayız. Bakın modelimizin kaydığı belli oldu arkadaşlar. Fıstıklar şu aralara gelecek şimdi. Bu modele fıstık modeli de deniliyor. Başak modeli de deniliyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şu şekilde. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Örmüş olduğum bu ters ilmeği bu 3 örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bir tane ters örüyorum yine arada. Örmeden aldığım bu 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine bu 3 ilmeğin örmeden aldığımız 3 ilmeğin içerisinden ördüğümüz ters ilmeği geçiriyoruz. Bir ters örüyorum. Yine örmeden aldığım 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Yine bu 3 ilmeğin içinden ters ilmeğimi geçiriyorum. Bir ters örüyorum. Örmeden aldığım 3 ilmeğin içinden yine örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Gerçekten harika bir model sevgili hanımlar. Dilediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters ilmeğimi tekrar örüyorum. Ördüğüm ters ilmeği 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Yine 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bu 3 ilmeğin içinden bu ters ilmeği geçiriyorum. Bir ters örüp kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, bakın modelimin 3. sırasında da bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve son sırasındayım. Bakın bu 3 ilmeği birlikte topladığımız ilmek arka yüzde ters ilmek olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir düz 3 ilmeği birlikte topladığımız ilmek ters. Ters. Bir düz, bir ters. Yani yapacağımız işlem düzü düz, hemen yanındakini ters. Düzümüzü düz, yanındakini ters. Yani 3 ilmeği bir topladığımız ilmek ters. Çok kolay ve gösterişli güzel bir model arkadaşlar. Evet, şöyle sıra sonuna kadar geldik. Evet, ben sizlere şöyle bir model anlatmış oldum. Aslında 2 model anlattım ama modelimiz kaymalı bir model olduğu için ben modeli size 2 kere anlattım. Nasıl kaydırdığımızı da gösterdim. Bakın şimdi birinci modeli nasıl kurduysam burada 3. modeli aynı şekilde kuracağım. 2. modeli nasıl kurduysam 4. modeli de o şekilde kuracağım arkadaşlar. Yani modelimizi kaydıra kaydıra yapacağız. Şimdi birinci modeli nasıl kurdum? Şu birinci sırasını tekrar sizlere göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilk modeli nasıl kurduysam şimdi burada 3. modeli aynı şekilde. Çok kolay. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeği ters örüyorum. Ters ve düz ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bakın bir doluyorum 2, bir kez daha alıyorum 3, bir de ilmeğimi örüyorum 4. Hemen düz ilmeği ters yapıyorum. Bakın ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek, bir dola 2, bir daha boşluktan ilmek al 3, bir de ilmeği ör 4 oldu. Düz ilmeği ters yapıyorum. Oldukça kolay bir model bakın. Ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek, doluyorum 2, boşluktan bir ilmek daha aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm 4. Düz ilmeğim ters. Bakın ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Doladım 2. Bir kez daha ördüm 3. Bir de ilmeğimi ördüm 4. Düz ilmeğimi ters ördüm. Ters ve düz ilmeğin arasından bir ilmek. Doladım 2. Bir daha ördüm 3. Bir de ilmeği ördüm 4. Düz ilmeği ters örüyoruz. Hemen burada bakın.
ters ve kenar ilmeği var. Yine burada da 2 ilmeğin arasından bir ilmek doluyorum, 2 boşluktan bir ilmek daha aldım, 3 bir de ilmeği ördüm, 4 kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, birinci modelimi nasıl kurduysam bakın üçüncü modelimi de aynı şekilde kurdum. Dördüncü modelimi de ikinci modelimi kurduğum gibi olacak. Bu şekilde model ilerleyip gidecek arkadaşlar. İnanın bana muhteşem güzel bir model. Evet, modelin şöyle ilerlemiş halinde farklı bir renkle çalıştım. Onu da göstereyim arkadaşlar. Farklı farklı görün istedim. Bakın arkadaşlar, modelin ilerlemiş hali muhteşem. Gerçekten oldukça güzel, gösterişli, harika bir model. Gördüğünüz gibi ben şöyle size bakın deseni 2 sırada gösterdim. 3. sırayı da yani 3. modeli de 1. modeli nasıl kurduysam o şekilde kurduğumu da gösterdim. Evet hanımlar, umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir model. Bu modeli dilediğiniz tüm örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yelekler, hırkalar, bluzlar, bebek yelekleri. Yani ne yapmak istiyorsanız her yaşa uygun harika bir model. Annemin örgü dünyasından size bebek yelek modelleri sevgili hanımlar, harika bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Süper hızlı ilerleyen, muhteşem güzellikte gösterişli şık bir model. Çok da zarif olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle. Evet, gerçekten harika bir model. Arkasını görelim. Arkası da bakın bu şekilde. 4 sırada bir kendini tekrar eden muhteşem bir model. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. Gerçekten çok şık ve gösterişli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Evet sevgili hanımlar, bir modelimin daha sonuna geldim. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.